Doğru şeyler, doğru zamanda ve doğru yerde olursa ne olur? Şimdi gelin biraz tarihte yolculuk yapalım. Mağara dönemindeki atalarımızın zamanına uğrayalım. Şimdi mağarada yaşayan akrabamızı ziyarete baktık. Bir ellerini öptük, sarıldık, hasret giderdik falan fistan vesaire. Hızlı hızlı sohbetimizi bitirmeye çalıştık ve bizi uğurlarken birlikte dışarıya geldik. Dışarıya çıktığımızda akrabamız bir tuhaflık seziyor çünkü bugün farklı bir hava var. Diyor ki bir şeyler eksik. Parlak bir şeyler vardı havada, o yok. Bugün hava karanlık. Kocaman bir nesne var gökyüzünde ve kenarlarından ışık hüzmeleri saçıyor. Muhtemelen bu mağarada yaşayan akrabamız haliyle korkmaya başlayacaktır ve bu konu hakkında masallar, hikayeler ve dedikodular anlatmaya başlayacaktır. Ruhani varlıkların onun için geldi veya tanrı düşüncesindeki tanrısının onu cezalandırdığını düşünmeye başlayabilir. Şimdi bir diğer yandan mağaranın girişinden bu olayı seyreden bizler için ise bu durum dünya ile güneş arasına ayın girerek güneşten gelen ışınların bir kısmının veya tamamının engellenmesiyle oluşan bir gök olayı. Şimdi biz de tam böyle akrabamızla dışarıya adım attığımızda dünya, ay ve güneşin tam olarak aynı doğrultuda hizalanacak ve ay dünyaya öyle bir uzaklıkta olacak ki biz dünyadan güneşe doğru baktığımızda ayın boyutu sebebiyle güneşi göremeyeceğiz. Olacak iş mi? Olacak iş, çünkü bu durum 370 yılda bir gerçekleşebiliyor. Örneğin bizler bunu 1 Ağustos 2008 yılında yaşadık. Coğrafi konum olarak şanslı bir konumdaydı Türkiye. Ve bizler bunu parçalı bir tutulma olarak yaşadık. Şimdi videoya nasıl başladık? Doğru şeyler, doğru zamanda ve doğru yerde. Ve evrene de göz attığımızda bunu aslında her yerde görebiliyoruz. Da direkt yaşamın kendisine bir bakalım. Niye bizler şimdi sadece kaç milyar yıllık dünyanın son birkaç milyon yılında varız? Niye en başında yaşam yoktu? Aslında formülümüz basit. Doğru şeyler, doğru zamanda, doğru yerde olacak. Çok uzaklara gitmemize gerek yok. Bu konuda kendimize bakmamız yeterli olabilir. Örneğin daha geçen yüzyılın başlarına kadar fizikteki evren anlayışımız çok bambaşkaydı. Sisteme oturmuş ve kalıpsallaşmış bir düşünce yapısı vardı ve artık bir şeylerin böyle tıkandığı ve ilerlerken daha da zorlandığımız bir düşünce yapısıydı. O noktada Albert Einstein o tıkanıklığı gideren, bambaşka perspektifle yeni bakış açılarına kapıyı aralayan ve fizikte birçok gelişmenin önünü açan bir bilim insanı oldu. Albert'ten önce de pek çok düşünür düşünce deneyleri yapmış olsa da, yenilikçi fikirlere sahip olsalar da onlar Albert gibi bunları dile getirip geleneklere meydan okuyacak cesarete, bilgileri harmanlayıp sunabilecek bilgeliğe, diğer insanlarla işbirliği kurabilecek becerilere ve devrim yapabilecek, fikirlerini insanlara gösterebilecek koşullara sahip değillerdi. Belki bunlara bile sahip olsalar Albert kadar ileri gidemeyeceklerdi. Ya da bir başkası çok daha fazla ileriye de gidebilirdi. Ya da Newton. Şimdi başına düşen elmayı alıp onu ya bu niye düştü diye sorgulamasaydı, onu yeseydi sizce ne olurdu? Şimdi sanırım mantığını anlamaya başladık. Doğru şeyler, doğru zamanda, doğru yerde bir arada olunca bambaşka işler oluyor. Kendi hayatınızda doğru şeylerin doğru zamanda ve doğru yerde buluştuğu özel anlarınız varsa lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu arada elma çok lezzetli. Şimdi bazen bu formülümüze şans dediğimiz faktör de dahil olabilir. Diyelim ki 1928 yılında Londra'dayız. St. Mary Hastanesi'nde Alexander Fleming ile birlikte çalışıyoruz. Bugün işteki son günümüz. Çünkü öğleden sonra işten ayrılıp Alexander ile birlikte bir tatile çıkacağız. Ofisi temizleme işi biraz bizi yoracak çünkü Alexander biraz pasaklı birisi. Demeyelim de dağınık çalışıyor diyelim. Alexander temizlik yaparken bir yandan da tatil için bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmanın yollarını aradığı çalışma notlarını düzenliyor. İşlerimizi hallettik, tatile gittik, geldik, eğlendik vesaire derken ofise geri dönüyoruz ve içeriye girdiğimizde bir bakıyoruz ki bizim pasaklı Alexander çalışma masasını temizlememiş. Masasının üstünde Staphylococcus bakterisini içeren bir deney kabını almayı unutmuş. Bu hemen Alexander'ın dikkatini çekiyor ve kabı incelediğinde fark ediyor ki küf oluşmuş ve etrafında bakterilerin üreyemediği temiz bir bölge var. Ve bu süreçte Alexander'ın zekice gözlemi ve merakı onu bu olguyu araştırmaya itiyor ve tıpta devrim niteliğinde olan antibiyotiklerin bulunuşu bu şekilde gerçekleşiyor. Ama unutmayın, doğru şeyler doğru zamanda doğru yerde bir arada olacak. Örneğin bu keşfin bir ilaç olarak kullanılabilmesi ise daha sonralarında Howard Florey, Ernst Chain ve Norman Hadley tarafından gerçekleştiriliyor. Gelin şimdi benim en sevdiğim sitcom dizilerinden birisi olan How I Met Your Mother'a bu bakış açısıyla bakalım. Ted karakteri bildiğiniz üzere gerçek anne ile tanışasıya kadar hayatına birçok anne adayı girmesi ve doğru zaman doğru yerde bazı şeyler bir araya gelse bile doğru şeylerin olmaması veya yanlış zamanı söz konusu olmasıyla ayrılıklarla sonuçlanan bir
bir sürü ilişkisi oldu. Diğer yandan da gerçek anne karakterinin de benzer süreçte yaşadıkları var. Ve herkes kendi yolunda ilerliyor o sırada. Ve her iki karakter de daha önce defalarca aynı ortamda bulunmalarına rağmen zamanın ve doğru şeylerin uygun olmamasıyla birbirlerine denk gelemeyen parçaların vakti geldiğinde doğru şeyler ile birlikte doğru yerde bir araya gelmesi. Şimdi bu videoda bahsedilen tüm örnekleri bir araya getirdiğimizde görebiliyoruz ki doğru şeylere sahip bile olsa bazen doğru zaman ve doğru yerde değilizdir. Doğru yerde bile olsa doğru zaman ve doğru şeylerle birlikte olamayabiliriz. Doğru zamanın içinde bile olsa doğru şeyler doğru yerde olmayabilir. Ve bazen de şans faktörü devreye girerek bu üçünü bir araya getiriverir. Peki ne yapabiliriz? Bizler bu hayatta güçlü yönlerimizi ve tutkularımızı, becerilerimizi ve yeteneklerimizi bilirsek, bu hayatta ulaşmak istediğimiz bir nokta, gitmek istediğimiz bir yön olursa, başarının öyle kolay olmadığını, doğru şeylerin doğru zamanda ve doğru yerde bir araya gelmesinin vakit alabileceğinin farkında olursak, dönemin şartlarına göre kendimizi ayarlayabilirsek ve güncel fırsatlara açık olabilirsek, bilgiye aç olursak, yeri geldiğinde konfor alanının dışına çıkabilirsek, doğru insanlarla doğru ilişkiler kurabilirsek, bu sayede belki de bizler doğru şeyleri doğru zamanda ve doğru yerde bir araya getirebiliriz. Ya da diyelim bazen planladığımız şeyler istediğimiz gibi gitmeyebilir bu hayat. Doğru şeyleri doğru zamanda ve doğru yerde bir araya bile getirsek bazen şans faktörü bizim yanımızda olmayabilir. Ama belki bu durum bize bir renk katabilirken yeri geldiğinde belki bizden tüm renklerimizi alıp götürebilir. İşte bizler ne kadar bu işin matematiğini hesaplasak, işte şu olmalı, bu olmalı, şunu da işin içine katarsak bunlar gerçekleşebilir desek bile bazen hesap çarşıya uymayabilir. Ve birçok sürprizle karşılaşabiliriz bu hayatta. Hayat yapan da tam olarak bu işte. Hayat mucizelerle dolu. Ve bizler bu hayatın mucizelerini tatmak istiyorsak eğer yerimizden kalkarak en ufak bir çaba göstersek bile inanın buna değer yani.